Merhaba arkadaşlar, Saadet'in El Emekleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah bugün. Bunun için ben 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Nako Lux Minnoş bebeğini kullanacağım. Bunun öncesinde eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklemenizi hatırlatmak istedim. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Modelimiz 10 ve onun katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ben şişime öncesinde 26 ilmek attım toplamda. Yani 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 ve 2, 4, 6 da fazlalık ilmeklerimi attım. 3 sıra falan lastik örgü ördüm. Hazırladım vaktinizi almamak için. Eğer sizler de benimle birlikte örmek isterseniz buyurun beraber başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar ön yüzdeyim. Ben dediğim gibi lastiklerimi ördüm. 10 ve 10'un katlarından oluşuyor ilmek sayım ve 6 ilmek fazladan. Yani şişimde 26 ilmek var toplamda. Şimdi başlıyoruz ön yüzden ilk sırayla. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk sırayı bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Komple baştan sona kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örüp geleyim ben. Evet, bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi arka sıradayım ve ikinci sıradayım arkadaşlar. Burada da bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Yani modelin kurulumundan önce ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters örüp üçüncü sırada modeli kuracağız arkadaşlar. Ben bu sırayı da geçip geliyorum. Vaktinizi almayayım. Evet arkadaşlar, arka sırayı da ters ördüm. İlmeklerimi tamamladım. Şimdi burada modeli kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi burada bir çaprazlama, ilmeklerin yönünü değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle şu ilmeği şöyle alacağım. Bakın şu ikinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği sol şişime alıp şöyle çaprazlama yapıp bunları düz örüyorum. İlmeği kaydırmış oldum. Şimdi de şuradakini sağ şişime alacağım. Bunu da sol şişime alacağım. Bunu da bu şekilde içeriye doğru çaprazlama ilmeğin yönünü kaydırmış olacağım. Şöyle bir kaydırma yapmış oldum arkadaşlar. Kenardaki ilmekleri içe doğru kaydırdım. Şimdi arada 6 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arada kaydırdıktan sonra bakın kenar ilmeğimi aldım. 2, 4 ilmeğin yerlerini değiştirerek ördüm. 2, 4, 6 ilmek arada ördüm. Şimdi tekrar şurada yaptığımız işlemi yapıyorum. Dışarıdaki ilmekleri içe, içeridekileri dışa aktarmış oluyorum bu durumda. Bakın şu ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Şunu sol şişime aldım. Şu şekilde. Sola doğru ilmek kaydırma yapmış oldum. Bunları ördüm. Şimdi de bu ikinci ilmeği sağ şişime alıp bunu sol şişime alacağım. Bu sefer de sağa doğru kaydırmış olacağım. Böyle bir çaprazlama yapmış oluyorum ilmeklerimde. Bunları da düz ördüm. Bakın böyle kenardaki ilmekleri içe doğru kaydırmış oldum. 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeği kaydırdıktan sonra şimdi yine burada aynı işlemi yapacağım. Dıştaki ilmekleri içe doğru kaydırmış olacağım. Yani şu ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. İlk ilmeği sol şişime alıyorum. Şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Sola doğru kaydırmış oldum. Çaprazlama yaptım ve düz ördüm. Şimdi şu ilmeği sağa doğru kaydırmak için şöyle aldım. Diğerini de sol şişime aldım. Şöyle çaprazladım ve düz ördüm bunları ve kenar ilmeğimi ördüm. Yani burada böyle bir ilmekleri çaprazlayarak dıştaki ilmekleri içeriye doğru sağdan ve soldan kaydırmış olduk. Şimdi arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Hiçbir yön değişikliği, hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Evet. Bütün ilmeklerimi arka sırada ters ördüm ve tekrar ön yüzdeyim arkadaşlar. Yine burada da
ilmekleri çaprazlayacağız. Bu sefer de içtekileri dışa doğru çaprazlayacağız. Bakın göstereceğim size. Kenar ilmeğimi aldım. Bir öncekinde içtekileri, dıştakileri içe doğru çaprazlamıştık. Şimdi içtekileri dışa doğru alacağız. Yani şöyle, şu şekilde söyleyeyim. İkinci ilmeği sağ şişime aldım. İlk ilmeği sol şişime aldım. Bu defa dışa doğru çaprazlıyorum. Bakın, sağa doğru çaprazladım. Bu defa burada da bunu diğer tarafa doğru kaydıracağım. Yani ikinci ilmeği sağ şişime aldım. İlk ilmeği sol şişime aldım. Bu defa dışa doğru çaprazlamış oldum. Burada içe doğruydu. Şimdi dışa doğru. Aradaki 6 tane düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine ilmekleri çaprazladığım kısma geldim. Yine şu ilmekleri, bakın, şunu bu tarafa, bunu bu tarafa, içteki ilmekleri dışa doğru çaprazlayacağım. Yerlerini değiştiriyorum. Bakın, ikinci ilmeği sağ şişime aldım. İlk ilmeği sol şişime aldım. Ve ikisini birlikte düz örüyorum. Şimdi bunu dışa doğru çaprazlayacağım için ikinci ilmeği sağ şişime aldım. İlk ilmeği sol şişime alıp yönlerini değiştirdim. Ve örüyorum düz ikisini de. Aradaki 6 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın ilmekler çaprazlanıyor. Yine aynı şekilde şunu sağ şişime, ikinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği sol şişime alıp yönlerini değiştirdim. Dışa doğru, içtekileri dışa doğru kaydırıyorum. Bunu da bu tarafa alacağım için ikinci ilmeği sağ şişime aldım. İlk ilmeği sol şişime aldım ve yerlerini değiştirerek düz örüyorum. Böylece bir örneği kurmuş olduk. Şimdi arka sırada bütün ilmeklerimi ters öreceğim arkadaşlar. Hiçbir yön değişikliği, ilmek değişikliği falan yapmadan sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. Örüp geleyim ben. Evet arkadaşlar, arka sırada bütün ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Şimdi artık ikinci modele geçeceğim. Bir kere daha beraber kuralım. Bu sefer bu aralara kuracağız arkadaşlar. Çaprazlayacağız modelin aralarına. Aynı sırada değil de aralara denk getireceğiz. Şimdi bunun için bir sıra önden düz, bir sıra arkadan ters, 2 sıra yani öreceğiz. Ondan sonra 3. sırada tekrar model kuracağız. Şimdi buradan bir sıra düz, arka yönden de bir sıra ters örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben önden bir sıra düz gittim. Arkadan da bir sıra ters gittim. Yani 2 sıra ördükten sonra şimdi 3. sırada tekrar ikinci modeli kuracağız ve şu araya kuracağız. Bunun için kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimden sonra 2, 4, 5 ilmek örüyorum. Çünkü şu araya bakın şöyle şu 4 ilmekte tekrar modeli kuracağımız için ona göre ayarlıyorum. Şimdi yine aynı ilk modelde yaptığımız gibi bu ilmekleri, dıştaki ilmekleri içe, içteki ilmekleri dışa şeklinde ayarlıyoruz. Çaprazladıktan sonra düz örüyorum. Şimdi burada da yine aynı şekilde dışarıdaki ilmeği, dışta kalan ilmeği içe doğru alıyorum, kaydırıyorum ve düz örüyorum. Arada 6 ilmek düzüm var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tam araya denk geliyor bakın. Şu araya denk geliyor. Yine dışarıdaki ilmekleri içe doğru, içteki ilmekleri dışa doğru kaydırıyorum. Bunu da içe doğru alacağım. O yüzden yönlerini değiştiriyorum arkadaşlar. İçe doğru yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Araya kaydırmış olduk. Şimdi arka sırada hiçbir farklı işlem yapmadan bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Baştan sona kadar, sıra bitimine kadar bütün ilmekler ters. Ben örüp geliyorum.
Evet, bütün ilmeklerimi arka yönde sıra sonuna kadar ters ördüm arkadaşlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane düzüm var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine ilmeklerin yönleri belli zaten. Bu defa içtekileri dışa doğru kaydıracağız, çaprazlayacağız. Şu şekilde. Ve düz örüyorum. Yine burada da ikinci ilmeği şöyle alıp ilk ilmeği arka tarafa alıyorum. Dışa doğru çaprazlamış oluyorum. Aynı ilk modelde yaptığımız gibi. Arada 6 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine bakın şu ortadaki ilmekleri dışa doğru çaprazlıyoruz. Yönlerini değiştiriyoruz ve düz örüyoruz. Yine şu içteki ilmeği ikinci tarafa, ikinci ilmeği ilk tarafa alacağım. Yine yönlerini değiştiriyorum. Kaydırıyorum ve düz örüyorum. Ve 5 tane düz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kenar ilmeğimi örüyorum. Arka sırada bütün ilmekler ters. Yönleri değiştirilmeden, farklı bir işlem yapılmadan bütün ilmeklerimiz ters. Ben örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, arkada bütün ilmeklerimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın böylece 2 tane model beraber kurmuş olduk arkadaşlar. Ben hatta büyük bir parçada da çalışmıştım. Bunu da göstereyim size. Daha iyi anlayabilirsiniz. Bakın çok sevimli bir model. Çok güzel bir model. Arkası da bu şekilde. Böyle. Önden görüntüsü bu şekilde. Yapımı da çok kolay. Çok güzel bir model. Bu rengi de çok yakıştı. Pembeye de açık pembe böyle yakıştı. Şimdi bu modelden süveter, yelek, hırka, birçok şey, battaniye, anne yelekleri, yetişkin yelekler, bebek yelekleri, hırkaları birçok yerde kullanabilirsiniz bence. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Videomu izlediyseniz yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.